Osmanlı Devleti. Yaklaşık 6 asır boyunca 3 kıtada hüküm süren, Avrupa'dan Arabistan'a, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya uzanan büyük bir imparatorluk. Bu uzun tarih boyunca Osmanlı tahtında 36 padişah oturdu. Ancak bu padişahların tahta çıkış süreci çoğu zaman sanıldığı gibi kesintisiz biçimde babadan oğula geçen basit bir sistemden ibaret değildi. Veraset anlayışı, devletin kuruluşundan son dönemlerine kadar önemli değişimler geçirdi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'ydi. Onun ardından oğlu Orhan Gazi, ardından da Orhan Gazi'nin oğlu 1. Murat tahta çıktı. 1. Murat'tan sonra ise oğlu Yıldırım Bayezid padişah oldu. İlk bakışta bu sıralama tahtın babadan oğula geçtiği izlenimini verir. Ancak Osmanlı'da modern anlamda taht her zaman büyük oğula geçer şeklinde kesin bir kural yoktu. Padişahın bütün erkek çocukları yani şehzadeler taht için aday sayılabiliyordu. Bu nedenle hükümdarın ölümünden sonra kimin padişah olacağı her zaman önceden belli değildi. Şehzadeler arasındaki rekabet zaman zaman devletin geleceğini belirleyen büyük mücadelelere dönüşüyordu. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri Yıldırım Bayezid'in 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmesinden sonra yaşandı. Bayezid'in oğulları arasında başlayan taht mücadelesi Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen yaklaşık 11 yıllık bir döneme yol açtı. Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve sonunda Çelebi Mehmet Osmanlı tahtı üzerinde hak iddia etti. Bu mücadeleden galip çıkan Çelebi Mehmet, kardeşlerine üstün gelerek Osmanlı topraklarını yeniden birleştirdi. Böylece devlet parçalanmanın eşiğinden dönmüş oldu. Fetret Devri, Osmanlı veraset sistemindeki belirsizliğin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini açıkça gösterdi. Taht meselesi yalnızca hanedan içindeki bir rekabet değil, doğrudan devletin varlığını ilgilendiren bir sorun haline gelmişti. Sonraki yüzyıllarda padişahın oğullarından birinin tahta geçmesi, hanedan içinde baskın uygulamaya dönüştü. Ancak padişahların birden fazla erkek çocuğu bulunması, bu düzeni sürekli bir rekabet ortamında tutuyordu. Her şehzade, geleceğin padişahı olabileceği için saray çevreleri, devlet adamları ve askeri gruplar farklı adayların etrafında toplanabiliyordu. Bu nedenle taht mücadeleleri yalnızca aile içi bir çekişme olarak kalmıyor, devletin siyasi dengelerini de etkiliyordu. Zaman zaman bu rekabet, şehzadelerin birbirleriyle savaşmasına ve kardeş katline kadar varan trajik sonuçlara yol açtı. Bu tehlikeyi önlemek isteyen Osmanlı yönetimi, özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde veraset sistemini daha kesin kurallara bağlamaya çalıştı. Kardeş katline ilişkin düzenleme, Kanunname-i Ali Osman içinde yer aldı. Bu uygulamanın temel amacı, padişahın ölümünden sonra çıkabilecek taht mücadelelerinin devleti parçalanmasını önlemekti. Ancak yöntem son derece ağırdı. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, 3. Mehmet'in 1595'te tahta çıktığında 19 kardeşini öldürtmesi oldu. Bu olay, Osmanlı veraset sisteminin en acı uygulamalarından biri olarak tarihe geçti. Bununla birlikte kardeş katli uygulamasının hem insani hem de siyasi açıdan sürdürülebilir olmadığı zamanla daha açık biçimde ortaya çıktı. Osmanlı yönetimi, taht mücadelelerini önlemeye çalışırken hanedanın geleceğini de tehlikeye atıyordu. Veraset anlayışındaki en önemli kırılmalardan biri, 1. Ahmet'in 1617 yılında ölümüyle yaşandı. 1. Ahmet'in hayatta oğulları bulunmasına rağmen tahta oğlu değil, kardeşi 1. Mustafa geçti. Bu gelişme, padişahlığın yalnızca babadan oğula geçmesi anlayışının belirgin biçimde zayıfladığını gösteriyordu. Bundan sonra hanedanın diğer erkek üyeleri de taht için güçlü adaylar haline geldi. 1. Mustafa'nın ardından 2. Osman yani Genç Osman padişah oldu. Daha sonra yeniden 1. Mustafa, ardından 4. Murat, Sultan İbrahim ve 4. Mehmet tahta çıktı. Bu dönemle birlikte Osmanlı tahtı, babadan oğula ilerleyen düz bir çizgi olmaktan çıktı. Hanedanın yaşça büyük ve uygun görülen erkek üyeleri de padişah olabiliyordu. Zamanla bu anlayış, ekber ve erşet sistemiyle daha belirgin bir hal aldı. Buna göre tahtın, padişahın oğluna geçmesinden çok, hanedanın en büyük ve en olgun erkek üyesine verilmesi esas kabul edildi. Bu sistem, şehzadelerin birbirleriyle savaşarak tahta çıkma ihtimalini azaltmayı amaçlıyordu. Ancak beraberinde yeni sorunlar getirdi.
Şehzadeler artık sancaklara gönderilerek devlet yönetiminde tecrübe kazanmak yerine çoğunlukla Topkapı Sarayı'ndaki kafes uygulaması içinde yaşamaya başladı. Böylece bazı şehzadeler tahta çıktıklarında uzun yıllar devlet işlerinden uzak kalmış olabiliyordu. Bu durum, padişahların yönetim tecrübesini sınırlarken saray görevlilerinin, devlet adamlarının ve farklı güç odaklarının etkisini artırdı. Osmanlı veraset sistemi bu gelişmeler sonucunda 3 temel dönemden geçti. İlk dönemlerde hanedanın erkek üyeleri arasında taht mücadeleleri yaşandı. Klasik dönemde padişahın oğullarının tahta geçmesi baskın uygulama haline geldi ve kardeş katli taht mücadelelerini önlemek için kullanılan sert bir yöntem olarak benimsendi. 17. yüzyıldan itibarense ekber ve erşet anlayışı güç kazandı. Taht, çoğu zaman padişahın oğlundan ziyade hanedanın en yaşlı erkek üyesine geçti. Fakat Osmanlı padişahlarının hikayesi yalnızca tahtın el değiştirme biçiminden ibaret değildir. Her hükümdar değişikliği devletin siyasi yönünü ve geleceğini de etkiledi. Kimi padişahlar yeni topraklar fethetti, kimileri büyük savaşlarla imparatorluğun sınırlarını korudu. Bazıları devlet düzenini reformlarla yenilemeye çalışırken, bazıları da çözülme sürecini durdurmak için mücadele etti. Osman Gazi'den Orhan Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet'ten Kanuni Sultan Süleyman'a, 3. Selim'den 2. Mahmud'a ve Abdülhamit Han'dan son Osmanlı padişahı 6. Mehmet Vahdettin'e kadar uzanan bu süreçte 36 padişah, yaklaşık 6 asırlık Osmanlı tarihinin farklı dönemlerine damga vurdu. Şimdi bu uzun hikayeyi taht mücadeleleri, savaşlar, zaferler, yenilgiler, reformlar ve imparatorluğun yükselişinden yıkılışına uzanan büyük dönüşümle birlikte 1. Padişah Osman Gazi'den başlayarak son padişah 6. Vahdettin'e kadar tek tek ele alacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.